Evet, yeni bir seyahat planı, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün neredeyiz? Bugün tam da ışıklar açıldı açılışı yaparken. Açılış gibi açılış oldu gerçekten. Bugün altın şehir olarak bilinen, Avrupa'nın kalbi olarak bilinen, masal kenti olarak ünvanlara sahip olan Prag'tayız. Hazırsanız Prag'ı birlikte keşfediyoruz. Ama öncesinde hemen havalimanından biz buraya nasıl geldik, neler yaptık, otelimiz neresi, hemen bunları anlatacağım size. Havalimanından hemen çok hızlı olsun diye yaklaşık böyle bir 40 dakikalık mesafede şehir merkezine, yani otelimizin olduğu yere geldik. Otel Rococo'da kalıyoruz. Eğer buraya siz gelmek isterseniz otobüse gelebilirsiniz. Otobüsler için tek biletler alabilirsiniz ya da ulaşım kartları var. Onları alabilirsiniz. Onlarla kolaylıkla buralarda gezip dolaşıp havalimanından merkeze transferinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda ilk olarak o kadar bir pasaport kuyruğu vardı ki size inanamam, hayatımızdaki en büyük pasaport kuyruğuydu. Ama neyse ki yaklaşık bir 45-50 dakika içerisinde biz o pasaport kuyruğunu hallettik. Biraz böyle hızlandırılmış yapıyorum çünkü çok geç kaldık arkadaşlar. Hemen böyle Prag'ı gezip bir an önce size çoğu şeyi anlatmam gerekiyor. Yemekleri tatmamız gerekiyor. Tredenlik tatmamız gerekiyor. Noel pazarlarını tatmamız gerekiyor. Buradan sonra da farklı yerlere gideceğiz. Yaklaşık bir 2 ülke daha değiştireceğiz buradan sonrasında. Tahmin ediyoruz ki öyle olacak. Olmazsa da canımız sağlık artık. Canımızın sağlığı boş verip diyoruz. O zaman ben çok fazla konuştum yine. Ve şimdi gelin, hazırsanız Prag'ı birlikte keşfetmeye başlayalım. Evet, şimdi Prag bir Avrupa şehri olmasına rağmen ve Avrupa Birliği'ne kayıtlı olmasına rağmen Euro değil, kendi Çek kronunu kullanıyor, kendi parasını kullanıyor. Yalnız burada para bozdururken çok dikkat edin. Herkesin söylediği, dövizcilerde komisyon yok vesaire falan diyorlar ama %12'lere kadar bu komisyonlar çıkıyor. O yüzden çevirirken paranızı çok dikkat edin. Biz Euro getirdik. Böyle kredi kartlarımız var. Mümkün olduğunca çevirmemeyi planlıyoruz. Zaten çoğu yerde de bunlar geçiyor. Böylele o bilgiyi de hemen size vereyim dedim. Yani parayı çevirirken buralarda çok fazla dikkat etmeniz önemli. Rica alınır. Anonsumu da yaptım size. Şimdi Prag'ın en simge yapılarından bir tanesi olan astronomik saate geldik. Bu dünyada en eski 3 saatten bir tanesi de çalışan tek saatte bu arkamda görmüş olduğunuz astronomik saat. Bu saatin sağ ve sol tarafında 2 heykel var. Mandolin tutan heykel Osmanlı'yı, diğer tarafta para kesesi tutan da Yahudileri temsil ediyormuş. Burada anlatılmak istenen de Osmanlılar eğlenceye düşkün, Yahudiler paraya düşkün diye. Şimdi bir de bu saat için birçok böyle bir hikayeler var ama benim en çok duyduğum hikayeyi anlatayım size. Bu saati yapan adam demiş ki ben bundan çok daha iyi bir saat yapacağım. O yüzden de işte Prag'daki heyet mi artık o zaman yetkilerimle adam tekrardan daha güzel bir saat yapmasın diye adamı kör etmişler. Adam da sinirlenip gelmiş saati bozmuş ve saat yıllar sonra anca yapılabilmiş. Böyle de bir hikayesi var. Saat sadece saati göstermiyor. Ayın, gezegenlerin konumunu da gösteriyor. O yüzden çok özel bir saat. Aynı zamanda her saat başı da bakın şu üst tarafta görmüş olduğunuz pencerelerden her saat başında 12 havariler sırayla böyle geçiyorlar. Evet. Şimdi buraya zaten asıl geliş amacımız Christmas marketleri gezmek. Hemen size söylüyorum. Prag'a geldik. Prag Christmas marketlerini gezeceğiz. Ardından yarın eğer olursa Dresden'e gideceğiz. Dresden'in Christmas marketini göreceğiz. Ardından da Viyana'ya geçeceğiz. Viyana'daki Christmas markette gördükten sonra İstanbul'a devam edeceğiz. Aslında planımız bu şekilde. Eğer olursa bilmiyoruz. Biliyorsunuz ki biz her şeye son dakika karar veriyoruz. Buraya da gelmeye 3 gün önce karar verdik. Her şeyi ayarladık ve geldik. Bizde geziler böyle oluyor ama size elimden geldiği kadar güzelce anlatmaya çalışacağım. Şimdi ise Old Town'daki ana Christmas markete geldik. Hazırsanız şimdi şuraya bir bakalım. Neler var neler yok. Ardından da tekrardan Prag'ı gezmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi ise Old Town'dayız. Old Town'daki şu arkamda görmüş olduğunuz Tini Kilisesi. Buranın en meşhur simge yapılarından bir tanesi. Kilisenin kubbelerine baktığınızda, yani şu iki tarafa baktığınızda biri kalın, biri ince. Bu kalınla ince Adem ile Havva'yı temsil ediyor. İnce olan Havva, kalın olan Adem. Bu da böyle bir bilgi.
Şimdi bir yandan Christmas pazarı geziyoruz. Bir yandan da şöyle notlar aldım. Size buradan notlarımı tazeleye sizleri bilgilendiriyorum. Ama bir de meydanda kocaman devasa bir yılbaşı ağacı var. Hemen görüyorsunuz. Bu yılbaşı ağacını buraya nasıl kurmuşlar gerçekten hiçbir fikrim yok. Üzerinde milyonlarca ışık var. Bizim evdeki yani yaklaşık 2 günde falan bitti ışıklarını falan sürmesi, öyle değil mi? Burası herhalde aylar, yıllar falan sürmüş olabilir bunun süslemeleri. Neyse şimdi yavaş yavaş hadi gelin pazarı gezelim. Evet, meydandaki bir diğer önemli nokta bu arkamda görmüş olduğunuz Can Hus heykeli. Orta Çağ'da Vatikan'ın böyle bağnaz kurallarına aykırı hareket ettiği için öldürüyorlar. Praglar da bunu çok seviyor. Adama sahip çıkıyorlar ve meydanın ortasında da böyle bir heykelini yapıyorlar. Şimdi bir de Christmas marketlerin olmazsa olmazı sıcak şarap. O kadar soğuk dedik ki bir sıcak şarap alalım, şöyle bir içimiz ısınsın. Ay ne güzel. Nasıl mutluyum ama değil mi? Christmas markete geldiğim için. Şimdi size sıcak şarabı gösterdim ama Traderne'yi göstermesem olmaz. Sadesini aldım çünkü çikolatalı diğer türlü böyle yenebilecek gibi değil yani. Biraz batırılıyor üst baş. O yüzden batırmak istemedim. Sadesini aldım. Sadesi de gayet güzel. Bunu bu şekilde nasıl ısırabilirim bilmiyorum. Şuraya kamerayı bir yerlere koysam mı koymasam mı düşünceleri içerisindeyim gerçekten. Şimdi kamera arkasında biraz şurayı kırdım ki rahat yiyebilmek için. Ya bence Yunanistan'daki daha güzeldi ama ilk yerde denediğimiz için şimdilik bir şey demeyeceğim. Ama hissiyatı güzel. Size öyle söyleyeyim. Hayır, bir şey diyeceğim. Gerçekten çok soğuk. Bir anda böyle otele yani çok geç geldik diye hemen laps çıktık İstanbul'dan geldiğimiz gibi. Eldivenleri falan valizde bıraktık. Valizi hiç açmadık bile. Ama yani eldivenimiz olsa iyiymiş. Şu an. Burnum zaten dondu. Hissetmiyorum ucunu. Şimdi şöyle Charles Köprüsü'nden geçip kaleye doğru çıkmayı planlıyoruz. Hızlandırılmış bir Prag turu izliyorsunuz şu an. Yemek yemedik. Dedim ki bir an önce size ben buraları çekeyim. Ondan sonra yemek memek ne varsa artık ondan sonra yer geçeriz diye. Hızlandırılmış Prag turuna hoş geldiniz. Evet, şimdi geldik Prag'ın bir diğer önemli noktalarından bir tanesi olan Kral Charles Köprüsü. Bu Kral Charles Köprüsü neden bu kadar önemli? İnsanlar neden buraya akın akın geliyor? Hemen size bunun hikayesini anlatıyorum. Zamanında tabii burada nehir var. Nehirin üzerine zamanında böyle tahta köprüler yapmışlar ama tabii nehirin gücüne tahta köprü mü dayanır? Dayanmamış. O yüzden böyle her yaptığı köprü burada yıkılmış. Yıkılınca da artık Kral Charles sinirlenmiş, demiş ki ya şuraya bir köprü yapın da seneler boyunca demiş, ondan sonra dayansın gitsin, ömür boyu olsun yani. Ve gerçekten de dediğini yaptırmış. Gördüğünüz gibi taş köprü hala yerli yerinde sapasağlam duruyor. Aslında biz buraya Kral Charles Köprüsü diyoruz ama köprünün hemen bu sağdan girdiğinizde bir diğer adı orada yazıyor. Aynı zamanda bir de köprünün üzerinde 70'e yakın bir heykel olduğu söyleniyor. 35 ila 70 diyor bazı kaynaklar ama yani bundan çok emin değiliz. Gidip de saymadım yani elimle. Biz en fazla 70 diyelim ona, orada bir anlaşalım. 70'e yakın heykel olduğu söyleniyor. Tabii bu heykeller burada replikasyon. Gerçekleri ulusal müzede sergileniyor. Böyle buraya geldiğinizde burayı da mutlaka ziyaret edin. Şimdi ise gelin size asıl köprünün ismini göstermeye gidiyoruz. Asıl köprünün ismini göstermeye gidiyoruz. Konuşamadım. Havada bir yandan gerçekten o kadar soğuk ki böyle şey konuşurken çenem falan dondu. Ben biraz soğuğa alışkın değilim de arkadaşlar. Burası da artık tamamen böyle turistik olmuş. İşte kuşlarla falan fotoğraf çekiliyorsunuz. Şimdi bakın hemen köprüden içeriye girdiğinizde şurada köprünün asıl ismi yazıyor. Size hemen onu gösteriyorum. Bakın, Karlumos. Aslında köprünün ismi bu. Bir de beni köprüyle böyle tek çek. Köprü. Bu arada çok geç geldik, evet biliyorum.
gece çekim yapıyoruz. Belki iyi çıkmıyordur ama yani buranın gündüzüyle gecesi bence aynı arkadaşlar. Çünkü hep bir gri hava var. Hep böyle kasvetli bir hava var. O yüzden hani çok fazla ayrım olacağını düşünmüyorum yani. Şimdi burayla ilgili başka bir söylem var. Bu köprünün ne zaman yapıldığına dair böyle işte kahinler, astrologlar bir araya geliyor ve gökyüzünün konumlarını yaklaşık olarak aynı yere tutturmaya çalışıyor. Bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama onu yaptıktan sonra şu arkamda görmüş olduğunuz müze yazıyor ya, aslında bu müze 1357-97-531 Müzesi. Yani 1357. yıl 9. ay 7. gün ve saat 5.31'de bu köprünün yapıldığını söylemişler. Böyle de bir hikayesi var buranın. Size gelmişken önüne kadar da anlatmak istedim. Şimdi gelin devam ediyoruz. Şimdi bana dendi ki kaleye yürüyerek 10-15 dakikada çıkarsınız. Ama bana kimse bu kadar çok merdiven olduğunu söylemediler. Tükendim. Evet, hızlandırılmış Prag turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ise kaleye geldik. Kaleye girdiğinizde hemen karşıda şöyle görmüş olduğunuz bir katedral var. Bu katedralde böyle çok spesifik bir nokta var aslında. Herkesin çok fazla bilmediği. Şimdi size onu anlatıyorum. Bakın hemen katedrale döndüğünüzde dışarıya doğru çıkıntılı olan böyle bir suratlar, böyle bir ifadeler, böyle bir şeyler görüyorsunuz ya. İşte o ifadeler aslında şeytanı tasvir ediyor. Eski zamanlarda, yani Orta Çağ'da şeytan bir tek ancak kendi görüntüsünden korkuyormuş diye bir rivayet var. Ona istinaden de şeytan bir tek kendi görüntüsünden korkar diyerek de bu katedralin etrafına şeytan gelmesin, buraya şeytan girmesin diyerekten böyle şeytanın kendi görüntüsünü kendilerince katedralin dışına eklemişler ve bu şekilde de böyle bir hikayesi var buranın. Hazır bu arada zirvelere çıkmışken, siz de beni eğer zirvelere çıkarmak isterseniz kanala abone olup zildirimi açıp bol bol beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi gezimize devam edelim. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Normalde kaleye girmek yaklaşık bir 30 euro. 30 euro veriyorsunuz öyle ama biz şu an hiç para vermedik. Acaba diyoruz ki daha gitmediğimiz başka yerleri falan var. Anlamadık yani, şu an parasız geziyoruz içeriye. Önceki geldiğimizde buraya para vermiştik diye hatırlıyoruz ama şu an para vermedik. Bu arada şimdi hemen internetten bir kontrol ettim neden ücretsiz diye. Belli bölgelere bazı zamanlardan sonra ücretsiz olarak şey yapıyorlarmış. Yani şu an biraz akşam olduğu için, aslında çok da akşam değil, bakıyorum hemen saate. Bir saniye. Saat 18-12. Bu saatte ücretsiz. Normalde bu özellikle Altın Yol falan ücretli oluyor. Böyle aklınızda bulunsun. Akşamları ücretsiz oluyormuş burası ama her zaman için değil, sadece belli dönemlerde geçerliymiş, bu bilginiz olsun. Şimdi Altın Yol'a geldik. Hazırsanız şimdi size Altın Yol'u gezdiriyorum. Aynı zamanda bir de şöyle bir hikayesini dinleyelim. Ondan sonra gezimize devam ediyoruz. Evet, şimdi ise geldik bir diğer önemli noktaya, Altın Yol'a geldik. Altın Yol'da şöyle bir hikayesi var. Zamanın kralı 2. Rudolf geliyor buraya. Rudolf aynı zamanda simyaya çok düşkün. Tam bir simyacı aşığı. Ondan sonra böyle simya ile ilgili çok makaleler okuyor, kitaplar okuyor vesaire falan. Bunları çok iyi araştırıyor ve sonra dünyadaki bütün önemli simyacıları buraya getiriyor. Ondan sonra bu önemli simyacıların hepsi de bu görmüş olduğunuz küçük küçük evlerde kalıyorlar. Bunların altının hepsi bir atölye ve onlardan bir isteği var sadece. Diyor ki bana altın yapın. Bana diyor altın yapın diyor. O yüzden bu evlerin üst tarafı tamamen yaşam alanı, altları tamamen atölye olarak kalıyor. Bana diyor ki altın yapın vesaire falan. Tabii simyacılar yapamıyorlar altın vesaire falan derken daha sonra burası böyle zamanla el değiştirip en son olarak artık halka açılıyor, geliyor burada. Halktaki insanlar geliyor, oturuyorlar ve o zamanlarda da bir önemli biri var buraya gelen. Kim bu? Kafka. Kafka'nın evi de buradaki 22. numarada. Şimdi orayı görelim.
Bakın 22 numara. Burası Kafka'nın bir zamanlar yaşamış olduğu ev. Kafka'nın bu arada Prag'da 4 tane evi var. Bunlardan bir tanesi de burası. Şimdi ise bu evler şu an kapalı ama normalde bazıları kafe, bazıları da böyle hediyelik eşyacı olarak hizmet vermekte. Buraya geldiğinizde görülmesi gereken yerlerden bir tanesi burası. Şimdi hemen şöyle Upavoka denilen bir yere geldik. Burada böyle orta çağ kasabası tarzında, orta çağ tarzında bir yemek yiyorsunuz. Aynı zamanda içerisinde böyle ateşli şovlar, eğlenceli, müzikli, tam bir taverna gibi bir gece bizi bekliyor. Buraya rezervasyon yaptırmamıştık ama aradığımızda dediler ki hemen gelin biz size yardımcı oluruz vesaire, biz de geldik. O yüzden şimdi bakalım içerideki deneyimlerimiz nasıl olacak. Bu arada şöyle tamamen mum ışıklarıyla yemek yiyorsunuz ama ortamın güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu an biraz karanlık çıkıyor ama arkada böyle yerel müzikler, gördüğünüz gibi ortam bu şekilde, yani büyük bir masa, başkalarıyla yiyorsunuz. Rezervasyon yaptırmadığınız için diye düşünüyorum ama diğer taraflar da aynı bu şekilde. Valla inanılmaz etkilendim. Bu arada yaklaşık 2150 TL gibi bir fiyata geldi. Burası adam başı ama şarabımız var, biramız var, başlangıç tabağımız var, ördek ve hindi etimiz olacak. Yanında böyle değişik aperatifler vesaire falan da var. Yani hem böyle güzel bir yemek yiyebilirsiniz hem de böyle bir deneyimi yaşayabilirsiniz buraya geldiğinizde. Böyle ben çok mutlu oldum ve şu an o kadar koştur koştur bir şeyleri gezdikten sonra dinlenmek gerçekten çok iyi geldi yani. Şimdi yemeklerimiz gelsin, bakalım tatları nasıl onu bilmiyoruz. Bir de aynı zamanda şovlar falan da başlıyor burada. Onu da çok merak ediyorum, bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi o kadar güzel bir yemek, o kadar güzel bir eğlenceden kalktık. Gerçekten çok mutlu olduk. Özellikle masamızdaki bir İngiliz ve bir Amerikalı itfaiyeci kızla birlikte o kadar güzel bir gece geçirdik ki gerçekten inanılmaz kafa denkleriydi. Aşırı iyilerdi ve şimdi onlarla böyle bitti ama yemeğimiz bitti ama şimdi başka bir yere gidip böyle bir şeyler içmek istedik. O yüzden şimdi onlarla bir yere gidiyoruz. Böyle bakalım açık bir yer bulursak hep birlikte bir şey yapacağız. You have to put in your YouTube, okay? We are special and you need us in your... We are the followers of your life. Yeah. Follow us. I don't know. Kick that back. When me and Jen come to Turkey, I want free everything. Şimdi size az önceki girdiğimiz barı göstereceğim. Gerçekten çok güzel ve buradaki nadir açık yerlerden bir tanesi. Hemen şu astronomik saati görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen astronomik saatin hop geldiniz böyle. Bakın hemen şuradan aşağıya iniyorsunuz. Az önceki indiğimiz bar. İçerisi de güzel. Güzel güzel Guinness'lerinizi de içebilirsiniz. Böylece şimdi otele gidiyoruz. Artık yarın görüşmek üzere. Günaydın, 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 günaydın. Dün akşamki o kadar eğlenceli, bol müzikli şeyden sonra
Bugün sabah erkenden kalktık efendim. Şimdi bizim otelimiz Václav Caddesi üzerinde kalıyor. Böyle konumunu anlayamamıştık, o yüzden size bilgi veremedim ama artık otelin konumunu net olarak biliyoruz ve gerçekten otel çok güzel bir yerdeymiş. Normalde baktığımızda hiç yer yoktu otellerde, hepsi doluydu ve inanılmaz pahalıydı oteller. Biz de böyle uygun fiyatlı Rococo'yu bulduk. Nasıl olduğunu bilmiyorduk, dedik ki hani 2 gün zaten idare ederiz vesaire falan. Ama otelin konumu çok güzel. Hemen size şöyle anlatayım. Astronomik saate sırtınızı verdiğinizde 10 dakika bir yürüyorsunuz, oteldesiniz. O yüzden gayet de bence iyi, Old Town'a yakın, güzel bir cadde. Caddenin ismi de Václav Caddesi diye geçiyor. Alta zaten yazarım ben nasıl yazıldığını vesaire. Şu an böyle bir de ufak bir Christmas market gibi bir şey kurmuşlar buraya. Hem böyle buz pisti falan da var. Böyleli güzel. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltı mekanında görüşürüz. Evet, şimdi nereye geldik? Buranın en meşhur kafelerinden bir tanesi olan Cafe Lura geldik. Burası neden meşhur? Çünkü zamanında Einstein ve Kafka gibi önemli isimler buralarda otururlarmış, kahvelerini içerlermiş, yemeklerini ve kahvaltılarını yaparlarmış diye söylediler. O yüzden burası da böyle Viyana'daki aslında diğer kafeler gibi hani çok meşhur, işte böyle ünlü isimler geldiği için aslında biraz daha meşhur. İlk defa geliyorum buraya, yemeklerini bilmiyorum, o yüzden bir şey demeyeceğim ama bir kahvaltı söyledik. Yani Avrupa'da tabii ki de bizimki gibi kahvaltı olmadığı için maalesef ki o yüzden biz de onlara göre bir kahvaltı söyledik. Birazdan onun gelmesini bekliyoruz. Böyle bakalım bizi neler bekliyor ama öncesinden şöyle ekmek tabağı ve tereyağımız geldi. Bu arada buradan sonra Nazım Hikmet'in kafesine gitmeyi planlıyoruz. Orada bir kahve içmeyi planlıyoruz. Daha sonra başka bir yerde gulaş yemeyi planlıyoruz. Planlarımız bu şekilde. Hani en azından siz de buraya geldiğinizde böyle bir fikir olsun, beğendik mi beğenmedik mi diye. O yüzden böyle yemek yerlerini de araya sığdırmaya çalışıyorum. Öğlen saat 2'de de Dresden'e gidiyoruz. Aslında Dresden içinde Get Your Guide üzerinden bir tur bulmuştuk. Ama son dakika dediler ki işte yeterli katılım sağlanmadı, bir tek ikinizsiniz. Ondan sonra bir tek 2 kişi var. O yüzden hani biz bir turu iptal etmek zorundayız falan gibi saçma sapan şeyler söyledi. O yüzden sinirimiz bozuldu. Sadece Dresden değil, Dresden üzerinde başka yerler daha görüyorduk. O yüzden güzeldi aslında. Neyse dedik. Amacımız zaten Noel pazarlarıydı. Dün biz de Flexbus üzerinden Dresden'e bir bilet aldık. Otobüse saat 2'de gidiyoruz. Akşam saat 9'da Dresden'den görüyoruz. Zaten amacımız sadece Noel pazarlarını gezmekti. Böyleli sabah sabah yine güzel şeyler. Yeah. Thank you. Portakal suyu geldi aka. O zaman yemeklerimiz geldiğinde görüşürüz. Hello. Ben geldim. Evet, şimdi ise Prag'daki bir diğer meşhur noktalardan bir tanesiniz. Belki de burası bizim için meşhur bir nokta. Nazım Hikmet'in zamanında en çok vaktini geçirdiği ve şiirlerini yazdığı yer olarak ünlenen Kafe Slavya'dayız. Bu arkada gördüğünüz kafe. Hemen nehrin kenarında Nazım Hikmet zamanında bu nehre, bu şehre bakarak şiirlerini bu şekilde yazmış, kahvesini orada yudumlamış. Hazırsanız şimdi gelin biz de burayı birlikte keşfedelim, bakalım nasılmış, manzarası nasılmış, ona bu şiirleri yazdıracak olan o manzarayı hep birlikte görelim. Evet, şimdiki durağımız ise Prag'ın meşhur simgelerinden bir tanesi olan Dancing House. Fred ve Ginger adında iki ünlü dansçıya adanmış bu yapılar. İlk yapıldığında Prag halkı demişler ki bizim şehrimize hiç yakışmıyor. Ondan sonra böyle bir yapıyı kabul edemeyiz vesaire falan. Ama daha sonra
Tabii turistler tarafından da çokça sevilince şehrin simge yapılarından biri haline gelmiş ve o zaman da Praglılar demişler ki bırakın kalsın. O yüzden de bırakmışlar bu şekilde. Buraya gelen herkes önünde güzel güzel fotoğraflarını çekiliyor. Çok kötü bir espriydi, farkındayım. Gelen herkes güzel güzel fotoğraflarını çekiliyor burada. Prag'a geldiğinizde sizler de bu noktayı görmeden geçmeyin diyoruz ve şimdi gelin bakalım nasıl fotoğraflar çekileceğiz. Ay, dondum. Şimdi otele gidiyoruz içlik giymeye. O kadar üşüdüm ki. İçimde tişört var, üzerinde tekrardan bir böyle polar bir boğazlı var, üzerinde kabanım var, üzerinde atkım var. Ama yani gel gelelim, üşüdük şimdi. Otele gidiyoruz ki hemen bir içlik giyelim. Ondan sonra devam edelim çünkü Almanya'ya gideceğiz biliyorsunuz. Şu an Prag'dayız ama 2 saat sonra Almanya'da olacağız Dresden'de. Dresden'le ilgili esprim yok. Ama Prag'la ilgili çok esprim var. Hatta bir tanesi bu soğukla ilgili. Yani soğukta bir yerleri bıraktık burada. Size bir dipnot ile geldim. Az önce Nazım Hikmet'in kafesine gitmiştik. Orada ben size söylemeyi unuttum. Birkaç tane böyle oranın spesiyel alkollü kahveleri var. Bunlardan bir tanesi absent ya da absint. Nasıl deniyor tam bilmiyorum ama yüksek alkollü bir içki kendisi. Alkol oranı %80'lerde vesaire falan, o kadar yüksek. Çeklerin meşhur içkilerinden bir tanesi. Herhalde bunu ısınmak için içiyorlardır diye düşünüyorum çünkü çok soğuk. Her neyse, bu alkole gelecek olursak dediğim gibi %80'lerde falan alkol oranı çok yüksek. Belli bir içimden sonra halüsinasyon falan gördüklerini söylüyor insanlar. Hiç denemedim, bilmiyorum nasıl bir şey olduğuna dair ama şöyle bir rivayet var onunla ilgili de. Şimdi o içki burada çok meşhur ya. Hollandalı ressam Van Gogh da kulağını kesmeden önce o alkolü içtiğini ve ondan sonra kulağını kestiğini söyledikleri bir rivayet var burada. Öyle bir şey diyorlar ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Sadece ben bildiklerimi, bana söylenenleri size söylüyorum. Böyle de bir rivayet var. Buraya geldiğinizde onun işte bir sürü çeşitleri var. Yeşili, kırmızısı, sarısı. İçerisi böyle işte akrepli, makrepli falan değişik. Eğer böyle bir şey bulursam size zaten gösteririm nasıl bir şey olduğunu, içerisinde nelerin olduğunu. Böylele ufak bir Çeklerle ilgili size bir dipnot olsun, Çekya ile ilgili. Bakalım şu an bir yerden gidiyoruz ama yok. Hatta bazı şeylerin, absentlerin üzerinde Van Gogh'un resmi var. Van Gogh'un resminin olmasının nedeni az önce size anlattığım hikayeden dolayı. Prag'a geldiğinizde bir diğer ziyaret etmeniz gereken nokta, ünlü heykeltıraş David Czerny'nin eseri Franz Kafka, Rotating Head. Bu 11 metre yüksekliğindeki kinetik heykel, Kafka'nın yüzünü dönen 42 metal katmanla oluşturuyor ve edebiyatçının karmaşık iç dünyasını yansıtıyor. Heykel genellikle her saat başı kısa bir süreliğine hareket ederek Kafka'nın yüzünü farklı açılarla yeniden şekillendiriyor. Heykel, Quadrio alışveriş merkezi önünde bulunuyor. Modern sanat ve mühendisliğin buluştuğu bu eşsiz eseri Prag'a gelirseniz mutlaka ziyaret edin. Şimdiki durağımız ise Prag'daki bir diğer meşhur simgelerden bir tanesi Ters At heykeli. 1999 yılında David Czerny provokatif bir amaçla tasarladı. Bu da zamanla şehrin simgesi haline geldi. Ve bu arkamda görmüş olduğunuz yerde Franz Kafka'nın size hani söylemiştim ya Prag'da 4 tane yaşadığı ev vardı diye. Bu da onlardan birincisi. Dün altın yolda bir tanesini görmüştük. Bir de buradakini gördük. Franz Kafka'nın 2 tane evini burada görmüş olduk. Şimdi ise devam ediyoruz Prag gezimize. Bakalım, biraz karnımız acıktı galiba. Sizi güzel bir gulaş yemeye götüreyim mi? Bence götüreyim diyorum. Ve şimdi hazırsanız gulaş yemeye gidiyoruz. Evet, şimdi restorana geldik, siparişlerimizi verdik.
Bir de buraya geldiğinizde içmeniz gereken, yani işte Çek, Slovakya vesaire bu ülkelere geldiğinizde içmeniz gereken bir içecek var. Frisko denilen. Bu aslında bir şarap türü ama aromalı bir şarap. Biz bugün elmalısını ve limonlusunu içiyoruz. Ama işte berilisi tarzında bir sürü böyle çeşitleri var. Aynı zamanda şişe olarak da satılıyor. Bir de böyle servis ediyorlar. Geldiğinizde bunu da deneyin. Şimdi ben de ilk defa deneyeceğim sizlerle birlikte. Nasıl tadı biliyor musunuz? Böyle Prosecco'nun içerisine, ama böyle hafif bir Prosecco'nun içerisinde sanki elma suyu atmışlar gibi bir tadı var. Aa, çok güzel. Çok da serinletici, ferahlatıcı bir içecek. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle akıp gidiyor. Ya farkında olmadan bundan 5-10 bardak falan içersiniz ama daha dikkatliyim yani. Evet, şimdi gulaşımız geldi. Bir de ördek butu söyledik. Butu bacağı artık. Şimdi normalde aslında Macaristan'ın meşhur yemeği gulaş ama burada da çok iyi yapıyorlar. Çok da seviliyor. Macaristan biraz daha fazla baharatlı yapıyor ama Çekler biraz daha böyle az baharatlı yapıyorlar ve sunumları bu şekilde böyle ekmeğin içerisinde oluyor. Şimdi hemen sizlerle birlikte deneyelim. Aslında normal bildiğimiz bir et sote gibi düşünebiliriz bunu. Sadece biraz böyle soslu ve bol yoğun kıvamlı olarak tarif edebilirim size. Yumuşacık bir eti var. Bu arada biz danalı söyledik ama bunu domuzla da yapıyorlar. Aklınızda bulunsun, onu da deneyebilirsiniz. Üzerine böyle kırmızı soğanla servis etmişler. İnanılmaz. Etler gerçekten yumuşacık. Dediğim gibi baharatı biraz daha az Macaristan mutfağına göre. Sizler de eğer buraya gelirseniz ya da geldiyseniz ve bu videoyu izliyorsanız altına beğenirseniz yorumlarınızı, beğenmezseniz de bırakın, beğenirseniz de bırakın. Biz gittik beğenmedik, şöyle şöyleydi. Ama mekanın atmosferi ve bence şu ana kadar yemekler güzel. Hem görüntü olarak göze hitap ediyor hem de lezzet olarak da damaklarımızda bir bayram yaratıyor. Bir de böyle ekmeğin içerisinde servis etmişler. Şöyle biraz ekmekten koparabilirsiniz. Ekmekten kopardıktan sonra şöyle sosuna ekmeğinizi banıp bu şekilde de yiyebiliyorsunuz. Yanında bir de Frisko ile birlikte. Şimdi ise ördeği denemeye geçiyoruz. Evet, şimdi ise ördeğimizin tadına bakıyoruz. Yanlış bilmiyorsam bu yanındaki şu beyaz şeyler kinetlik denilen bir ekmek türü burada. Genelde gulaşın yanında servis ediyorlar. Böyle etli yemeklerin yanında servis ediyorlar. Sanırım bu. Yanlış bilmiyorsam. Ama biliyorsanız siz ismini yazarsanız videonun altına sevinirim. Biraz böyle tadı gerçekten bana ekmeği gibi. Şimdi hemen bir de şöyle bir ördeğimizin tadına bakalım. Ya sanırım ben ördek eti çok fazla sevmiyorum. Ama et yumuşacık. Baharatı tam yerinde. Baharatı güzel. Bir tane daha alıyorum ve ardından gulaşımı yemeye devam edeceğim sanırım. Mesela bu taraf daha güzelmiş. Yanlış yerinden bak. Bu alt kısmı biraz daha aromatik. Ama dediğim gibi ördek eti çok benlik bir et değil galiba. Ben gulaştan devam. Evet, şimdi ise buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi olan Melenike'ye geldik. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama şu arkamda gördüğünüz yer. Burada güzel güzel yemeklerimizi yedik. Bu arada ben yemekleri beğendim. Gerçekten de lezzetliydi yani. Gulaş çok iyiydi özellikle. Sunumda olsun, şeyi de olsun, lezzeti de olsun çok iyiydi. Bu arada bir friskomuz var, bir gulaşımız var, bir de ördeğimiz var. Bunların hepsine 800 Çek kronu verdik. Yani 1200 TL civarı bir ücret ödedik. Şimdi ise devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Dresden'e gidiyoruz. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Buradaki yerler o kadar güzel ki yani şeyi çok iyi benimsemişler. Orta Çağ ruhunu çok iyi benimsemişler. Dün gittiğimiz restoran mesela orası tam bir Orta Çağ restoranıydı. Az önceki yemek yediğimiz yer orası da keza öyle. Yol üzerinde birçok restoran, kafe var. Onlar da öyle. Yani konsept olarak böyle bir şey yaratmışlar. Kendi kültürlerine sahip çıkıyorlar. Bu da onun göstergesi. Şimdi ise tekrar meydana geldik. Christmas Market'in olduğu yere.
Burayı biraz da gezip ardından Dresden'e doğru devam edeceğiz. Direkt Dresden'e gitmiyoruz. Biraz böyle bir yarım saat, bir saat kadar belki gezebiliriz buralarda. Size burayı akşam göstermiştim. Bir de dedim ki gitmeden önce bir gündüz halini de göstereyim. Gündüz hali de gerçekten güzel ama tabii gece ışıklarla birlikte çok daha göz alıcı bir hale bürünüyor. Christmas Market burada. Devasa bir yılbaşı ağacı var. Dün akşam size çekmiştim. Müziğe göre yılbaşı ağacının ışıkları ritim tutuyor. Bu arada marketin içerisinde istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Buranın sosis hot dogları meşhur. Sosisli hot doglar mükemmel oluyor dediler ama domuzlu olduğu için biz pek yanaşmadık. Onun dışında böyle domuz çevirmeler var, kestane var, mısır var. Tridellik var zaten her yerde çok görebilirsiniz. Mashed potato dedikleri böyle buranın aslında Çekya'ya özgü böyle ezilmiş patatesleri var. Sıcak şarap var tabii ki de. Böyle elmalı punchlar var. Onların tadına bakabilirsiniz geldiğinizde. Şimdi ise biz turlamaya devam ediyoruz. Evet, şimdi Prag'da gezerken kukla gördük. Kukla görmüşken de hemen size kuklayı anlatayım dedim. Aslında Prag'ın her yerinde görebilirsiniz kuklaları. Çünkü buranın en önemli simgelerinden bir tanesi de kuklaları. Çünkü zamanında kukla sanatını ilk destekleyen yer olarak Prag ünlenmiş. O yüzden de kuklalar burası için çok önemli. Hatta zamanında da kuklaların işte sanatını kabul ettikten sonra kukla sanatı için bir tiyatro kuruluyor ve bunu halk kendi cebinden ekstra para vererek karşılıyor ve kukla sanatı bu şekilde Prag'da ünlenmiş oluyor. Şimdi yol üzerinde giderken Münchplat'ın önünden geçiyorduk. İnşallah böyle söyleniyordu. Aslında belediye binası olarak geçiyor ama Prag'daki büyük konserlerin hepsi neredeyse bu salonda yapılıyor. Bu salonda veriliyor konserler. Eğer gelmeden önce araştırırsanız güzel bir konsere de gidebilirsiniz. Hem Viyana hem Prag buralarda gerçekten hani böyle operadır, işte sanattır, konserdir çok önemli buraları için. O yüzden gelmeden önce mutlaka bir bakın, göz atın, belki gelmek istersiniz diye kısaca bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi devam ediyoruz. Evet, şimdi yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar bir yol geldik. Gördüğünüz gibi Almanya'ya girdiğimiz yoldaki karlardan belli oluyor diye düşünüyorum. İlk defa girerken, Avrupa dolaşırken ilk defa bir ülkeye girerken böyle bir çevirme yaşadık. Neden olduğunu bilmiyorum. Çevrildik. Otobüs olarak tüm otobüstekilerin pasaportlarına, işte kimliklerine vesaire falan baktılar. Neyse ki bir sorun çıkmadı hiç kimsede. Şu an devam ediyoruz. Yaklaşık bir 40 dakika kadar bir yolumuz var. 40 dakikadan sonra Dresden'e varmış olacağız. Akşam Noel pazarını gezeceğiz. Dresden'de sadece Noel pazarı geziyoruz. Bu da böyle Noel pazarları olsun. Aslında en çok görmek istediğimiz yer Noel pazarı Dresden'di. O yüzden Dresden'e ulaşım biraz zor olduğu için, yani daha doğrusu çok pahalıydı. Ama o yüzden biz de Prag'a bulduk. Dedik ki Prag'a gelmişken hem Prag Noel pazarını gezelim, hem Dresden'e gezelim, hem de buradan da Viyana'ya geçelim, oradaki pazarı görelim dedik. Şu anda ilk durağımız olan işte Dresden'e gidiyoruz. Pardon, ikinci durağımız. Prag birinci Noel pazarlarımızda. İkincisi Dresden. Şimdi Dresden'e geldik. Christmas Market'e giderken bir Asian Market gördük. Dedik ki buraya bir girelim. Şimdi oraya girdik, orayı geziyoruz ama yani çok güzel şeyler var. Keşke büyük valizle falan gelseydik. Bakar mısın şu tabakların güzelliğine? Bak. Pirinç yapma makinelerine kadar her şey mevcut.
Evet, şimdi Dresden'e gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Büyük Christmas Market'e doğru devam ediyoruz. Ara ara böyle arkamda görmüş olduğunuz gibi küçük küçük böyle Christmas marketler var. Dresden, Saksonya eyaletinin başkenti. O yüzden buraların en büyük şehri burası. Şu an bayağı iyi gözüküyor. Cıvıl cıvıl her yer. Aynı zamanda bir de dünyada en iyi Noel pazarının olduğu yerlerden bir tanesi olarak da Dresden söyleniyor. O yüzden biz de buralara kadar gelmişken dedik ki Dresden'i görmeden gitmeyelim. O yüzden şu an Dresden'e geldik. Burada yaklaşık bir 5-6 saat kadar bir vaktimiz var. Sonrasında akşam Prag'a geri döneceğiz. Sabah da zaten Viyana'ya. Viyana Christmas Market'i için gideceğiz yine. Böylece bakalım Dresden nasıl? Bizi neler bekliyor burada? Neler yiyeceğiz? Neler tadacağız? Neler göreceğiz? Hepsi bu vlogun içinde olacak. O yüzden şimdiden kanalı takip edip bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve şimdi gelin Dresden gezimiz başlasın. Şey diyeceğim, şu ana kadar gördüğümüz en iyi Noel pazarı olabilir mi bu? Bence olabilir arkadaşlar. Hello. Gerçekten gördüğümüz en iyi Noel pazarı burası. İnanılmaz iyi. Şu an dönme dolaba bindik. Çok güzel değil mi? Ama biraz da korktum. Çok hızlı gidiyor sanki. Nasıl soğuktan kızardı ama her yerimiz. Şimdi dönme dolaba bindik. Kişi başı 5 euro ama yani inanılmaz güzel bir yer. Gerçekten çok büyük. Bu zamana kadar gördüğümüz en büyük ve en güzel Noel pazarı, yani kesin ve net, öyle diyeyim size. Bakın şimdi hemen geliyor, arkadaki manzaraya bakar mısınız? Havada bayağı soğuk ha. Yani tepe iyice soğuk. Ama sizin için video çekeceğim diye çıktım ben buralara. Çekya Christmas marketlerinde bulamadığımız Stradel'i burada bulduk. Bakar mısınız? Üzerinden daha dumanlar çıkıyor. Taze taze çıktı. Ve orijinaline çok çok daha iyi benzeyen bir şey bulduk bu pazarda. Şimdi hemen sizlerle tadına bakalım. Allah, bakar mısınız şunun güzelliğine? Daha üzerinden dumanlar çıkıyor. Aşırı lezzetli. Üzerindeki kıtırlık, şekeri, tarçını, ondan sonra hamurun lezzeti, o odun ateşinde pişmesinin verdiği o kömürün lezzeti. Çekya'da bu kadar iyisini yedik mi? Aslında bir yerde yedik ama Christmas Market'te yemedik. Daha öncesinden yemiştik. Ama Christmas Market'lerdeki en iyi Dresden'deki, yani ben size onu söyleyeyim. Şimdi buralara geldiğinizde olmazsa olmaz bir sosisimiz var. Onu deniyoruz. Biliyorsunuz ki Almanlar böyle sosislere bayılıyorlar ve Christmas marketlerinde olmazsa olmazlarından bir tanesi bu sosisli. Biz de buraya kadar gelmişken dedik ki bir deneyelim. Hemen tadına bakıyorum. Bu arada bayağı lezzetli, içi sulu sulu. Bu arada porklu var, beefli var. Pork ve beef karışık olan var. Biz danalıyı tercih ettik burada. Ama inanılmaz lezzetli bu arada. Gelince sizler de mutlaka deneyin.
Şimdi Christmas Market'in bir diğer olmazsa olmazı Stollen. Aslında orijinali böyle üzümlü vesaire oluyor. Ama burada anladım ki böyle 3-4 çeşidini yapıyorlar. Bu bizimki Mendel Stollen. Bu bizim daha çok hoşumuza gitti. O yüzden şimdi hemen sizinle dedim ki deneyelim. Orada böyle almadan önce küçük küçük tattırıyorlar. Orada böyle denedik ama bu üzeri pudra şekerli ve sade olan şu gördüğünüz bana daha iyi gibi geldi. Mendel Stollen diye geçiyor. Tadı neye benziyor demeye çalışıyorum da hiç Panetton kek yediniz mi? Ona biraz benziyor ama biraz daha tok hali. Soğuk olduğu için böyle nasıl diyeyim size biraz daha sert, yumuşak bir kıvamı yok. Yanında sıcak şarapla birlikte çok güzel gidebilir. Christmas Market'e geldiğinizde siz de bunları deneyin arkadaşlar. Ben şöyle biraz daha yiyeyim. Noel pazarı lezzetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ise şöyle dünyanın en kolay ve en iyi eriyen peynirlerinden bir tanesi olan Kalet peynirinin kızartmasını yapıyorlar. Bunu burada isterseniz patatesli, isterseniz ekmekli, isterseniz patatesli, domatesli ve soğanlı böyle karışık bir yemek tarzı dediğimiz şeyle servis ediyorlar. Ben sadece böyle baharatlı patates üzerine istedim. Sizlerle birlikte onu deneyelim. Dünyanın en meşhur ve en iyi peyniri kendisi. Gördüğünüz gibi bakın şöyle de uzuyor. Bir şey diyeceğim, tadı güzel. Bir de şöyle patatesle bakalım. İyi kızarmış yerleri çok daha lezzetli. Dırıdıdıt. Sizler Noel pazarlarına geldiğinizde bu lezzetleri denemeyi unutmayın. Belki seversiniz, sevmezsiniz. Şimdi hemen bizim Türk mutfağıyla falan karıştırmayın lütfen bunları. Çünkü genelde öyle oluyor. Videonun altında ben bir şey güzel diyorum. Diyorlar bizdeki daha güzel. Arkadaşlar olan bu buradaki. Yani buradakilere göre güzel. Değişik bir tat. Geldiğinizde her şeyi deneyin. Önyargılı olmayın lütfen. Güzeldir, seversiniz, sevmezsiniz ama en azından denemiş olursunuz. Bir deneyim, bir tecrübe olur bunlar. Evet, bir diğer lezzetimiz Christmas marketlerin olmazsa olmazı sıcak şarap. Beyazı var, kırmızısı var, rozu var. Onlardan yapıyorlar. Bir de aynı zamanda böyle değişik işte çikolatalı, likörlü, romlu. Bu da elmalı olan. Şimdi onu deniyoruz sizlerle birlikte. Biraz fazla tatlı ama çok lezzetli. Elmalı tarçınlı. Buraya geldiğinizde denenmesi gereken lezzetlerden bir tanesi daha. Bana biraz fazla tatlı geldi ama içimi çok güzel. Bir de bu böyle soğuk havalarda içinizi ısıtıyor yani. Evet. Artık zaman geldi. Prag'a doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Vallahi biz gerçekten çok eğlendik, çok sevdik. Çok güzeldi her şey. O yüzden Dresden'e gelecekseniz mutlaka atlamayın. Biz bugün böyle bir aldığımız Get Your Guide üzerinden tur iptal olunca acaba gitmesek mi falan dedik de sonra dedik ki rotamızı, planımızı bozmayalım. Ne olursa olsun biz yine de o Dresden'e gidelim dedik. Ve iyi ki de gelmişiz yani. Aşırı sevdik, aşırı beğendik. Bence bu zamana kadar gezdiğimiz işte Kolmar'dır, Strasbourg'dur falan onların yanındaki en iyi Noel pazarı bence burası. Çok da güzel. Her şeyiyle çok güzel yani. O yüzden şimdilik bugünlük bu kadar. Yarın sabah erkenden Viyana'ya doğru hareket ediyoruz. Böyleli. O zaman yarın sabah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu sırada videoyu beğendiyseniz beğenip altına düşüncelerinizi, yorumlarınızı da eklemeyi ve beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz. Evet, artık Viyana'ya geldik arkadaşlar. Prag'tan bindik trene. Breslav'da yaptık aktarma ve geldik Viyana'ya. Yaklaşık 4 saat sürdü. Aktarmalı olanlar daha ucuzu, direkt olanlar çok pahalıydı. O yüzden aktarma yaptık ama yaklaşık böyle 3 dakika falan
trenin kalkmasını bekledik sadece. Onun dışında başka hiçbir bekleme yapmadık. Neredeyse direkt gelmiş gibi olduk. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ise hemen taksiden otelimize gitmeye çalışacağız taksiyle birlikte. Çünkü valizimiz bayağı bir ağır ve büyük. Biraz da bir şeyler aldık. Noel pazarlarından vesaire derken valizimiz çok büyük. O yüzden dedik ki yürümeyelim, taksiye binelim. Uber'den yine bir taksi çağırdık. Onunla birlikte otele gidiyoruz. Evet, artık Viyana'daki otelimize ulaştık. Önceki KK otel vardı biliyorsunuz ki belki önceki Viyana vlogunu izleyenler. Orada yer yoktu. Daha doğrusu merkeze yakın neredeyse hiçbir otelde yer yoktu. İnanılmaz dolu. Büyük ihtimalle zaten bu kırışık marketlerden dolayı bütün her yer dolu. Her neyse şimdi başka bir otel bulduk. Grand Mercure diye bir otel. Sizin de zaten hemen şu aşağılara bir yerlere adını yazıyor olacağım. Aynı zamanda otelin konumunu da açıklamalara ekleyeceğim. Ve hazırsanız şimdi gelin. Oda turu yapıyoruz. Ben odayı gerçekten çok sevdim. Hiç bu kadar da beklemiyordum. Otele girdiğimiz andan beri her yer çamaşır suyu kokuyor. Temiz de bir otel anladığımız kadarıyla. Şimdi hazırsanız oda turu yapıyoruz. Evet, otelimiz şehir merkezinde biraz uzak diye 24 saatlik olan biletlerden aldık. 24.48.72 var. Ama siz biliyorsunuz ki önceki videoyu izleyenler Viyana Pes hayat kurtarır arkadaşlar. Geliyorsanız, müzeleri gezmek istiyorsanız, ulaşımı kullanmak istiyorsanız, ulaşım tabii Viyana Pes'e ekstra oluyor ama yine bundan daha ucuza geliyor. Her neyse şimdi 24 saatlik bir bilet aldık. Onunla birlikte her yere girebiliyoruz. Metroları kullanabiliyoruz. Zaten bizim amacımız da metroyu kullanmaktı. Otelimiz bu arada metroya 5 dakika falan yürüme mesafesinde. Hangi durak olduğunu hemen söylüyorum. Landstraße denilen bir duraktan bindik. U4 metrosuna bineceğiz. Oradan da merkeze geçiyoruz. Evet, şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Naschmarkt'a geldik. Geçen geldiğimizde burasını çok sona bırakmıştık. O yüzden çekememiştik hiçbir şey. Ama dedik ki şimdi hemen ilk burayı böyle çekelim size. Burada böyle yerel ürünler bulabiliyorsunuz. Taze sebze, meyveler, şarküteri ürünleri her şeyi bulabiliyorsunuz. Burada değişik değişik güzel güzel ürünler var. Bu arada çok değişik meyveler, sebzeler vesaire var. Bazılarının adlarını hiç bilmiyorum. Meyvelerden birkaç tanesini aldık denemek için ama burada denemeyeceğiz. Onu İstanbul'a gidince deneyeceğiz. İlk defa deneyeceğimiz için dedik ki ne olur ne olmaz biz İstanbul'da deneyelim bunu. Midemizi falan bozarız Allah korusun yani. O yüzden onu şimdi denemiyoruz. İstanbul'a gidince deneyeceğiz. Ama güzel yani ve şu arkalara kadar daha devam ediyor. Çok büyük bir yer burası ve sağlı sollu böyle arada tadacağınız yerler de oluyor. Ona göre buraya gelirseniz böyle birkaç saatinizi harcayıp bir şeylerin tadına bakabilirsiniz ve bu arada çoğu işletmede Türk. Evet şimdi Naschmarkt'ta bir bank bulduk, oturduk. Şöyle bir şey Nusszelten diye bir şey var. Onu satıyorlar her yer. Dedik ki neymiş bu? Bir deneyelim. Normalde en çok orijinali böyle haşhaşlısı ama biz böyle walnutlısını aldık, cevizlisini aldık. O yüzden şimdi onu deniyoruz. Bakalım tadı nasıl. Böyle kurabiye içine cevizli bir harç yapmışlar. Yani çok bir şey yok ama fena değil. Yanında bir Türk çayı olsa güzel gider.
Evet, şimdi baktık ki herkes burada şu sosislerden yiyor. Bize dedik ki deneyelim. Herkes yiyorsa muhtemelen güzeldir diye. Böyle sosisi bütün pişiriyorlar. Daha sonra böyle üzerine bir peynir atıyorlar. Yanına turşu ve ekmekle birlikte servis ediyorlar. Ve hardallı falan gibi. Ama biraz fazla yağlı sanki. Ama lezzetli. Ekmek olmazsa olmazı. Ya herkes buraya akın akın geliyor. O kadar da acıktık ki döner yemeye gideceğiz buradan. Viyana'ya gelip video paylaştım. Herkes dedi ki Ferhat döner, Ferhat döner, Ferhat döner. Yani yurt dışına çıktığımızda oranın lezzetlerini denemeyi daha çok tercih ediyoruz. Yani yurt dışında yaşasaydım dönerciye gider miydim? Evet, tabii ki de giderdim özlediğim zaman. Ama hani zaten Türkiye'de yaşayıp elimde bir sürü döner imkanı varken yurt dışına geldiğimde tekrardan neden döner yiyeyim diye insan bir düşünüyor. Ama dedim ki bu kadar çok söyledilerse gelip bir deneyelim. Biz de o yüzden Ferhat Döner'e gidip Ferhat Döner'de döner deneyeceğiz. Evet, o kadar dediniz. Bakın nereye geldim? Ferhat Döner'e geldim. Şimdi hazırsanız hep birlikte deniyoruz. Bakalım bu kadar övüldüğü kadar var mıymış Ferhat Döner? Çünkü bayağı bir linç yedim Viyana'ya geldim, buraya gelmedim diye. Ama yani üzgünüm. Uğramadım. Ama şimdi bakın geldim. Bu arada içi bayağı dolu dolu yapıyorlar böyle. Tadını alamadım, bir daha deniyorum. Yani güzel döner. Ama hani o kadar wow olmadım. Türkiye'de de var böyle güzel yapan yerler. Yani döner güzel ama hani o kadar wow olmadım ya. Aman bunun için buraya geleyim falan demem yani. Şimdi bir de dürüm deneyelim. Yani dediğim gibi güzel ama asla wow olmadım. Şimdi yol üzerinde ilerlerken böyle her şeyin matchadan yapıldığı bir yer gördük. Dedik ki deneyelim. Biliyorsunuz ki son zamanlarda Türkiye'de de matchalı ürünler çok meşhur olmaya başladı. O yüzden biz de denemek istedik. Böyle tapyokalı bir dondurma söyledik. Yarısı böyle matchalı, yarısı da sade. Şimdi onun bir tadına bakalım. Yani aslında fena da değil ama yine güzel ama nasıl böyle isli bir şey geliyor. Belki tapyokanın tadı olabilir mi o ya? Onu sevmedim. Ben isli şeyleri çok sevmiyorum. Değişik ama genel olarak güzel. Sos olmayınca güzel oluyor. Bu arada matchalı gerçekten her şeyi bulabiliyorsunuz burada. Matchalı keklerden matcha lattelere, frappelere artık ne bulurlarsa. Bubble tea. Bubble tea. Bu arada matcha bubble tea de var. Ve mekan çok küçük. O zaman daracık masalarda oturuyoruz. Şimdi burayı da deneyelim. Sonra şinsai yemeye gidiyoruz. Bu arada Christmas marketleri gezeceğiz diye geldik buraya. Ama yine ne oldu? Lezzet durakları oldu. Aklıma takılan böyle birkaç yer vardı ve çok önerilen, işte buraya niye gitmedin, şuraya niye gitmedin, bunu yeseydin denilen. O yüzden gelmişken onları bir aradan çıkartalım. Christmas marketler zaten saat 10'a kadar açık. 10'a kadar da Christmas marketleri gezeriz diye düşündük. O yüzden de böyle biraz yemek turu gibi oldu. Şimdi şinsai yemeye gidiyoruz. Ama Figmüller değil, başka yere. Sizi daha başka yere götürüyorum.
Şimdi Means Şadan diye bir yere geldik. Ama rezervasyonumuz olmadığı için bizi yan taraflarında kendi başka şubeleri gibi düşünün bunu. Ama farklı bir konseptle ilerliyor burası. Ama aynı mutfağı kullanıyorlar. Dediler ki size oraya yönlendireyim. Çünkü burada bir hani rezervasyon gerekiyor. Burada yerimiz yok. Biz de okey dedik. Buraya geldik. Aynı mutfakları kullandığı için hiçbir sıkıntı olmadan da tabaklar da aynı. Üstünde ismi yazıyor. Bakın hemen şimdi senimiz geldi bu şekilde. Yanında şöyle bir patates salatamız var. Bir de yanında cranberries'de böyle yumurtalı, maydanozlu buraya özgü bir sosları var. Onunla birlikte yenildiğini söylediler. Aynı zamanda bir de buranın kendine özgü böyle bir şarap yerleri var. Oradan da kendi şaraplarını üretip burada satıyorlarmış. Bunu da söyledik. Meşhur diye. Şu an oturduğumuz mekanda da Gulasch and Schön diye bir mekan. Kesinlikle hiçbir şey doğru okumamışım zaten ama alıştınız artık sonra boş verin. Her neyse şimdi buraya oturduk. Buranın da gulaşıyla meşhurmuş. Biz de dedik hem bir gulaş söyleyelim hem de diğer restorandan bir şinisel söyleyelim. Böylelikle iki yerinde lezzetini tatmış sizlerle paylaşmış olurum diye düşündüm. Hemen şöyle gulaşı da alıyorum. Bakın gulaşımız da burada. Şimdi hazırsanız hepsine bir tadına bakalım. Burası aynı zamanda Michelin yıldızlı diye söylediler. Öyleymiş. Yani Meis Şadan denilen yer Michelin yıldızlı olan. Bakıyoruz. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Şinitsel neyden yapıyor? Şinitsel domuzdan mı yapıyor, danadan mı yapılıyor? Aslında orijinal şinitsel danadan yapılır. İç kalça kullanılır. Avusturyalılar buna halk arasında dananın kalbi derler. O yüzden dananın kalbinden yapılan şinitsel her zaman daha lezzetli, her zaman daha iyi olduğu söylenir. Pişerken yumuşak kaldığı için ve kurumadığı için de şinitsel en iyi oradan yapılır diye söylüyorlar. Yani iç tarafından yapılıyor kalçanın ama Viyanalıların deyimiyle dananın kalbinden yapılıyor. Hemen tadına bakalım. Burada bayağı yumuşak gözüküyor gerçekten. Burası da güzel. Ama hani figmüller vesaire onların arasında çok büyük fark var mı? Yani bence çok büyük bir fark yok. Şimdi de patates salatasına bakalım. Figmüllerin patates salatası daha güzel. Yani bu da güzel. Ama bence figmüller salata konusunda çok daha başarılı. Hop hemen bir de gulaşa bakalım. Nasıl? Orada Prag'da yediğimiz gulaş gerçekten çok güzel, çok lezzetliydi. O vlogu da izlemediyseniz lütfen izleyin arkadaşlar. Prag. Bak bu güzel. Daha aromatik, daha baharatlı. Biraz daha fazla yoğun ve pütürlü bir sosu var. Şimdi biz Christmas Market'in oraya gitmeye çalışıyoruz ama ya sevgili Viyana Belediyesi artık kimse şu hatlara uygun renkler, onların yürüme yollarını falan yapsanız daha mı kolay olur acaba? Yani mesela U2 tuvaletin orası gösteriyor. Sonra bakıyorsun U2 aslında sağ tarafmış. Niye tuvaletin orasını göster? Biz oraya doğru gittik. Yani olacak iş değil. Şeyler biraz karışık. Bak şimdi aşağıyı gösteriyor. Yani U2. Anlamadık biz bu işi. Evet, Christmas marketlerimizin 3. durağında Viyana'dayız. Viyana Christmas Market'inde. Hadi gelin hep birlikte gezelim. Burası çok büyük. Burası çok büyük ve çok kalabalık. Ayrıca daha nasıl diyeyim size? Hello.
No problem. Ya burası çok daha büyük ama böyle çok modernize edilmiş, her şey çok fazla ve çok insan var gibi. Aslında Dresden de öyleydi ama yani bence Dresden daha mı güzeldi bilemedim. Ya burada o ruha giremedim falan, müzikler çok iyi değil. Ama yani çok güzel tabii ki de. Kocaman bir buz pisti yapmışlar burada. Şu ana kadar gördüğüm en büyük buz pisti burada var. Ama bilemedim. Biz yine dönme dolaba bindik arkadaşlar, en iyi manzara burasıdır diye. Şimdi bakıyoruz bakalım gerçekten en iyi manzara burada mı var? Nasıl ama manzara? Güzel mi? Dresden kadar güzel değil ama olsun. Biraz daha içeriye yapsalarmış, ağaçlardan gözükmüyor. Bizim de işimiz manzara işte, ne yapacağım? Her yerde tradenlik deniyoruz. Yine bulduk tradenliği. Bu da hakikaten ama hamur gibi ya. Bunun içi hamur kalmış. 1981'den beri yapamamışlar bence. En azından yumuşak. Önceki ilk yediğimiz kuruydu ama içi pişmemiş ki bunun. Burada bunu denemeyin. Ya bu arada Dom'un oradaki şeyi yakalayalım dedik. Christmas marketi ama çok erken kapatmışlar. Normalde 10 yazıyordu. 9.30'da geldik ama kapalı. Şansımıza küsüyoruz. Neyse artık. Yarın başka bir durakta görüşmek üzere. Şu an bir şey yapacak mıyız bilmiyorum ama yaparsak zaten çekerim mutlaka. Ama yapmazsak da yarın sabah görüşmek üzere. Belki yarın sabah bir ülke, bir şehir daha eklenebilir ama sürpriz. Sürpriz. Sonuna kadar izlerseniz artık orayı görebilirsiniz. Aynı zamanda artık YouTube kanalını takip edip Instagram'ı da takip edersiniz, Gezgin Bir Şef. Eve de bol bol yorum yapıp beğenilerinizi de eksik etmezsiniz efendim. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Umarım memnun kalmışsınızdır gezimizden. Bazı şeyleri böyle düzgün söyleyemiyor olabilirim. Bazen böyle donduğumuz için şey yapıyor olabiliriz. Ama sürçülisan ettiysek efendim affola. Ne kadar ciddi bir konuşma yaptım değil mi? Benden beklenmeyecek şeyler bunlar. Neyse. Böyle şimdi biraz buralarda gezelim. Şöyle bir size Dom'u göstereyim. Ondan sonra artık belki otelimize gideceğiz. Şimdi yol üzerinde Purbach-Kellergasse denilen bir yere geldik. Burası şaraplarıyla ünlü. Zaten bu bölge şarapçılıkla ünlü. Herkesin bir şarap bağı var. Her bağında kendine özgü bir markası var. Bu arkamda görmüş olduğunuz eski zamanlardan kalma şarap evleri. Altları böyle mahzen. Şimdi çoğu aslında restoran olarak kullanılıyor ama aşağıda mahzenleri devam ediyor. Aynı kendi bağlarından getirdikleri şarapları burada sergiliyor. Bir de aynı zamanda bir yer var burada. Burada üretilen tüm şarapları orada tadabiliyorsunuz diye. Şimdi biz de buraya geldik. Böyle küçük küçük yerleri geziyoruz. Evet, şimdi ise Eisenstadt denilen bir yere geldik. Burası Burgenland eyaletinin başkenti olarak geçiyor Eisenstadt.
Buraların en büyük şehri burası diyebiliriz. Burada böyle küçük bir pazar kurmuşlar. Burayı geziyoruz. Aynı zamanda burası ünlü besteci Joseph Haydn'ın da bestelerini yaptığı yer olarak da ünlenmiş durumda. Buraya yakın bir yerde doğmuş ama uzun yıllar burada yaşamış ve çoğu bestesini bu şehirde bestelemiş. Evet, şimdi ise Esterházy Kalesi, Şatosu artık ne derseniz oraya geldik. Buraya giriş ücreti olarak 7 euro verdik. Esterházy de aslında Macarların en zengin ailelerinden bir tanesi. Aynı zamanda da Kraliçe Sisi'nin de sağ kolu oluyor bu aile. Şimdi burada farklı bir şey denedik. Onu da dedim ki size söyleyeyim. Yani Edberun Punch denilen böyle çilekli bir punch denedik. Gerçekten bayağı lezzetliydi. Hafif böyle orman meyvelerini de andırıyor ama bir baktık ki Edberun çilek demekmiş. Çilekli punch. Onu çekemedim size ama tadı gerçekten efsaneydi. Buralara gelirseniz Edberun Punch'ı deneyin. İsmini de zaten buraya bir yere yazarım. Çünkü ben yine doğruyu söyleyemedim kesin. Şimdi geziyoruz böyle. Tabii burada da yine her yerde olduğu gibi tradenlik de var ama burası Viyana'ya göre 1-1,5 euro falan daha düşük ücretli. Evet, şimdi ise hemen göl kıyısında yer alan, kendi özgürlüğünü ilan etmiş bir kasaba olan Rust'a geldik. Burayı geziyoruz. Hazırsanız bir de hemen şöyle kısaca bir tarihine bakalım. Viyana'dan yaklaşık 1,5 saatlik bir tren yolculuğuyla Rust'a gelebilirsiniz. Burası Avusturya'nın şaraplarıyla ünlü, küçük ama inanılmaz sevimli bir kasabası. Özellikle beyaz şarap seviyorsanız burası tam anlamıyla bir cennet. Rust'un tarihi merkezi ise ayrı bir güzel, daracık taş sokakları, tarihi evleriyle tam bir kartpostal gibi. Burası aynı zamanda Bungerland eyaletin en küçük kasabası olarak geçiyor. Ama tarihi dokusundan dolayı bayağı ön plana çıkmış ve bayağı da turistik bir yer aynı zamanda. Şimdi de kasabanın böyle ufak bir meydanı var. Orada da yine Noel pazarı kurulmuş. Boydan boya insanları zaten görüyoruz. Bugün pazar olmasına rağmen biraz fazla kalabalık ama tabii akşama doğru daha da artıyor bu. Ayrıca Rus Leylekler şehri olarak da biliniyor. Bunun içinde burada Leylekleri Koruma Derneği var ve tüm evlerin, bacaların üzerinde leyleklerin yuvaları var. Onları burada koruyorlar. Leylek yuvalarının hepsi bacaların üstünde duruyor. Özel bir şey yapmışlar bacaların üstüne leyleklerin yuvaları bozulmasın diye. Eğer yazın buraya gelirseniz leyleklerin kendilerini bolca görebilirsiniz burada. Tabii havalar soğuyunca başka bir yere gidiyor leylekler. Ama yazın hep buradalar. Yazın geldiğinizde o leylekleri burada aile halinde görebilirsiniz. Oldukça fazla leylek var burada. O yüzden de Leylekler şehri olarak geçiyor.
Evet, şu an İstanbul'a geldik. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalı takip edip bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videonun altına bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.